Well, I'm not an expert. I'm not an authority. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. Bu kayıt Amerika tarihinin en ürkütücü zihinlerinden birini içeriyor. Kurbanlar sessizce kayboldu. Cinayetler sıradan sohbetlerin ardından geldi. Ve katil kendi annesinin başını duvara fırlattıktan sonra polise gidip teslim oldu. Bu hikaye sadece bir suçun değil, insan ruhunun çöküşünün belgeselidir. Ben Erman. Gece dosyaları başlıyor. Tam adı Edmund Emil Kemper. Doğum tarihi 18 Aralık 1948. Ama bu tarih sıradan bir başlangıç değil. Bu tarih Amerika'nın en karanlık zihinlerinden birinin doğduğu gündür. Henüz 15 yaşındayken evinin içinde yankılanan 2 silah sesiyle başladı her şey. Babaannesi ve dedesi öldürüldü. Kemper bu cinayetleri sadece nasıl hissedeceğini görmek için işlediğini söyledi. Bu söz onun içindeki boşluğun ilk fısıltısıydı. Ve bu fısıltı yıllar içinde çığlığa dönüştü. 1972-1973 yılları arasında Santa Cruz Country çevresinde 8 kişi öldürdü. 7 genç kadın, bir kız çocuğu. Kurbanların çoğu otostop çeken üniversite öğrencileriydi. Kemper onları arabasına aldı, sohbet etti, güldü. Sonra onları öldürdü. Basın ona Quiet Killer adını taktı. Yani karma öğrenci katili. Ama bu isim bile onun doğasını anlatmakta yetersiz kalıyordu. Kemper'ın cinayetleri yalnızca öldürmekten ibaret değildi. Cesetleri parçalardı, kafalarını bedenlerinden ayırırdı. Bazı kurbanlarıyla öldürdükten sonra bile ilişkiye girerdi. Ve bazı kaynaklara göre yamyamlığın da dahil olduğu dehşet zincirine her biri insan aklının sınırlarını zorlayan birer kabus sahnesiydi. En son kurbanı kendi annesi oldu. Onu öldürdükten sonra kafasını kesip duvarlara fırlattı. Ardından annesinin en yakın arkadaşını evine çağırdı ve onu da öldürdü. Bu Kemper'ın zihnindeki en üst leveldi artık. 1973'te mahkemeye çıktığında akli dengesi yerinde olduğu tespit edildi. Kendisi idam cezası talep etti. Ama Kaliforniya o dönemde idam cezası askıya alınmıştı. Bunun yerine 8 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O günden bu yana Vacaville'deki Kaliforniya Tıp Merkezi'nde tutuluyor. Sessiz, izole ama hala hayatta. Edmund yalnızca bir seri katil değil. O, insan ruhunun en karanlık köşelerinde dolaşan bir gölge. Onun hikayesi yalnızca cinayetler değil, sessizlikte bekleyişle ve içsel bir boşlukta örülmüş bir korku anlatısı. Bu dosya sıradan bir suç değil, bir zihnin çöküşünün hikayesi. Edmund 13 Aralık 1948'de Kaliforniya Burbank kentinde doğdu. Montanalı Clarnell Elizabeth'in ve 2. Dünya Savaşı gazisi Edmund Emil Kemper Jr.'ın 3 çocuğunun ortancısıydı. Ama aynı zamanda tek erkek çocuktu. Doğduğunda 6 kiloya yakındı. Daha 4 yaşındayken yaşıtlarından bir baş boyu daha uzundu. Fiziksel olarak daha büyüktü. Ama içindeki boşluk çok daha da büyüktü. Babası nükleer savaş testlerinde çalışmış, ardından elektrikçi olmuştu. Annesi Clarnell ise alkolik, nevrokolik ve otoriterdi. Evlilikleri çatırdamıştı. Babası yıllar sonra savaşta geçirilen 365 gün onunla yaşamanın yanında hiçbir şey diyecekti. Kemper çocukken bez bebeklerle ayin düzenliyordu. Ardından onların kafalarını ve bacaklarını kopartıyordu. Ablası bir gün ona neden öğretmenini öpmediğini sorduğunda Kemper ablasına şu cevabı verdi: "Öpmem için önce onu öldürmem gerekir." Bu cümle onun zihnindeki karanlığın ilk yansımasıydı. Küçük yaşta babasının süngüsünü kapıp gizlice evden kaçmıştı. 2. sınıf öğretmenin evine gitmiş, pencereden onu izliyordu. Kemper, kuzeni tarafından tacize uğradığını da belirtmişti. En sevdiği oyunlar arasında gaz odası ve elektrikli sandalye vardı. Kız kardeşinin kendisini bağlamasını ister, hayali bir düğmeye basmasını da söylerdi. Ardından yerde kıvranarak gazla boğulurmuş gibi ya da elektrikli idam ediliyormuş gibi davranırdı. Kendi anlatımına göre çocukken birkaç kez ölümden dönmüştü. Ablası onu trenin önüne itmeye çalışmıştı. Bir başka seferde ise yüzme havuzunun derin ucuna ittirmişti. Kemper neredeyse boğuluyordu. 1957'de ailesi tamamen parçalandı. 1961'de ise boşandılar. Kemper babasına daha da yakındı. Ayrılık onu yıkmıştı. Annesi Clarnell oğlunun geceler boyunca bodrumda kilitliyordu. Kızlarına zarar vereceğinden korktuğu için bunu yaptığını söylüyordu. Bir telefon konuşmasında Kemper gerçekten tuhaf olduğunu söyledi. Ama tabii ki oğlunun onu dinlediğinden habersizdi. Kemper'a göre annesi ona sevgi göstermeyi reddediyordu. Çünkü onun eşcinselliğe dönüşebileceğinden korkuyormuş.
Defalarca ona hiçbir kadının onu asla sevmeyeceğini de söylüyormuş. Ama Kemper annesinin kendisini sürekli kızlarla dışarıya çıkmaya zorladığından da şikayetçiydi. Kemper hayvanlara da eziyet ediyordu. 10 yaşında ailesinin kedisini diri diri gömdü. Sonra çıkardı. Kafasını kesip bir kaza geçirdi. 13 yaşında kız kardeşinin daha çok sevdiğini düşündüğü diğer kediyi de öldürdü. Parçaları dolabına sakladı. Kedinin ölümünü ailesine ustaca yalanlarla anlatmıştı ve bununla keyif aldığını söylemişti. Annesi Clarnell alkolikti. Sıklıkla oğlunu tokatlıyordu. En ufak itaatsizliğinde cezalandırıyordu. Kemper annesini koca, çirkin ve garip olarak tanımlıyordu. Bazı kaynaklara göre Clarnell, borderline kişilik bozukluğuna sahipti. 14 yaşında Kemper evi terk etti. Los Angeles'ta yaşayan babasının yanına gitti. Orada babasının yeniden evlendiğini ve artık bir oğlunun olduğunu öğrendi. Kemper, babasının ikinci ailesini bizden daha çok değer verdiğini söylüyordu. Sonunda ya babası ya da annesi tarafından Sierra Nevada'nın eteklerindeki bir çiftliğe gönderildi. North Fork kasabasının 2 mil batısında 224 numaralı yol kenarı üzerindeki bu çiftlikte dedesi ve babaannesiyle yaşamaya başladı. Dedesi için bunak, babaannesi için ise beni hadım etti diyordu. 27 Ağustos 1964 sabahı Edward henüz 15 yaşındayken çiftlik evinin mutfağında babaannesi Matilda Kemper ile hararetli bir tartışmaya girdi. Tartışma büyüdü, sesler yükseldi. Ardından Kemper tüfeği aldı ve onu önce kafasından sonra sırtından 2 kez vurdu. Yetinmedi. Yerde yatan bedenin üzerine eğildi, defalarca bıçakladı. Bu öfkenin değil, merakın eylemiydi. Kemper daha sonra dedesi Edmund Emil Kemper eve döndüğünde onu da garaj yolunda vurarak öldürdü. Ardından annesini aradı. Polisi aramasını söyledi. Kemper telefonu aldı, itiraf etti ve sessizce beklemeye başladı. Polisler geldiğinde Kemper soğukkanlıydı. Sadece babaannemi öldürdüm, nasıl hissedeceğimi merak ettim dedi. Dedesi için babaannemi öldürdüğüm için bana kızacağını düşündüm açıklamalarını yaptı. Bu sözler bir çocuğun ağzından dökülen cümlelerdi. Ama içeride karanlık yaşından daha da büyüktü. Mahkemede psikiyatristler onun akıl sağlığını değerlendirdi. Sonuç paranoid şizofreniydi. Kemper, San Luis Obispo Country'deki yüksek güvenlikli Atascadero Eyalet Hastanesi'ne sevk edildi. Ve orada karanlık zihni daha da derinleşmeye başladı. Atascadero Eyalet Hastanesi'ndeki demir kapıların ardında 15 yaşındaki Edmund Kemper'ın zihni sessizce şekillenmeye devam ediyordu. Cinayetlerle gelen ilk şok dalgası yerini gözlem ve analizlerle dolu bir rutine bırakmıştı. Kaliforniya Gençlik Otoritesi'ne bağlı psikiyatristler mahkeme tarafından konulan paranoid şizofreni teşhisine katılmadılar. Onlara göre Kemper'da ne düşünce uçuşu vardı ne de bozulmuş mantık yürütme ve ne de bir halüsinasyonlar. Raporlarında garip düşünceye ait hiçbir kanıt yok cümlesi yer alıyordu. Ama bu sakinliğin altında daha çok derin ve daha da karanlıklar yatıyordu. Kemper'ı içine dönük ve olağanüstü zeki bir mahkum olarak tanımladılar. İlk IQ testi 136 çıktı. Bu ortalamanın çok üzeriydi ve daha sonra yapılan testte puan tam tamına 145'e yükseldi. Zihni keskin, dili sakin, davranışları kontrollüydü. Ona daha hafif bir teşhis konuldu. Pasif agresif kişilik bozukluğu. Ama bu tanım onun içindeki gölgeleri tarif etmeye bile yetersizdi. Hastanedeki günlerinde Kemper örnek mahkum olarak öne çıktı. Psikiyatristlerin güvenini kazandı. Hatta diğer mahkumlara psikiyatrik testler uygulamak üzere eğitildi. Bir uzman onun için işinde oldukça iyi, gerçekten de yaptığı işiyle gurur duyuyordu dedi. Ama bu gurur onun bir maskesiydi. Kemper sistemin içini öğreniyordu. Zayıf noktalarını keşfediyordu. JCS adlı gruba katıldı. Psikiyatristlerle birlikte çalıştı. Minnesota'da çok yönlü kişilik envanteri üzerinde yeni ölçekler geliştirdiğini iddia etti. Özellikle bir tanesi çok dikkat çekiyordu. Açık düşmanlık ölçeği. Bu ölçek onun içinde bastırılmış öfkeyi bilimsel bir çerçeveye dönüştürmüştü. Yıllar sonra itiraf etti. Bu testin nasıl çalıştığını öğrenmek psikiyatristleri
manipüle etmesini sağlamıştı. Onlara ne duymak istediğini söylemişti ve belki de en ürkütücü olanı test uygulandığında cinsel suçlarla yaptığı sohbetlerden çok şey öğrendiğini söylemesiydi. Onların anlatımları onun zihninde yeni karanlık senaryoların temelini atmıştı. Atascadro'daki 5 yıl dışarıdan bakıldığında rehabilitasyon olduğu gibi görünüyordu. Ama içeride sessizce büyüyen bir canavar vardı. Kurbanlarının sesleri hala duyulmamıştı. Ama Kemper onları dinlemeye çoktan başlamıştı. Ve dışarı çıktığında bu sesleri susturmak için ne yapacağını çok iyi biliyordu. 18 Aralık 1969, Edmund 21. yaş gününde Atascadero Eyalet Hastanesi'nde şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Oradaki psikiyatristleri yıllarca ustalıkla etkilemişti. Ancak uzmanlar annesinin yanına gönderilmemeli uyarılarına rağmen Kemper yeniden annesi Clonel'in yanına yerleştirildi. Bu karar ileride yaşanacak dehşetin temelini oluşturacaktı. Annesi kısa süren bir evlilik sonrası Aptos'a taşındı. Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz'e çalışmaya başladı. Kemper annesinin gölgesinde yaşamaya devam etti. Ama bu gölge daha da karanlık ve boğucuydu. 1972'de sabıka kaydı tamamen silindi. Denetimli serbestlik raporları uyumlu, zeki, toplum içinde tehdit oluşturmayan biri olarak tanımlandı. Ancak bu sadece kabuktu. İçeride Kemper'ın karanlık zihni hala planlar yapıyordu. Toplum kolejine kaydoldu. Polis olmak istedi ama 2.6 santimetrelik boyu nedeniyle reddedildi. Big Ed lakabını aldı. Santa Cruz polisleriyle yakınlaştı. Journey Room adlı bir barda cinayet sohbetlerine katılıyordu. Onların arasında dolaşıyor, onlar gibi yaşamaya çalışıyordu. 1971'de Karayolları İdaresi'nde işe girdi. Annesiyle ilişkisi daha da bozuldu. Komşular evde yüksek sesle bağırışları duyuyordu. Kemper, annemle korkunç, acımasız kavgalara giriyorduk. En büyük tartışmamız dişlerimi temizletip temizletmemem üzerineydi. Yeterince para biriktirdi. Almeda'ya taşındı. Ama annesinin gölgesi onun peşini asla bırakmadı. Sürpriz ziyaretler, telefonlar, maddi sıkıntılar. Yeniden Aptos'a dönmek zorunda kaldı. Bu döngü zihninde biriken öfkeyi besliyordu. Santa Cruz plajlarında bir lise öğrencisiyle tanıştı. Mart 1973'te nişanlandılar. İlişki Kemper'ın ikinci tutuklamasıyla son buldu. Kızın 17 yaşında olduğu biliniyordu. Aynı yıl motosiklet kazası geçirdi. Kolu ağır yaralandı. $15.000 tazminat kazandı. Bu parayla 1969 model Ford Galaxy aldı. Bu araç ileride işleyeceği cinayetlerin sessiz tanığı olacaktı. Yollarda gezerken otostopçuları arabasına alıyordu. Sohbet edip bırakıyordu. Aracında plastik torba, bıçak, battaniye ve kelepçeler bulunuyordu. Yaklaşık 150 kişiyle tanıştı. Henüz kimseye zarar vermemişti. Ama zihninde bir şeyler şekilleniyordu. Kurbanlarına yönelik cinsel dürtüler hissetmeye başladı. Cinayetler arzusu artık bir düşünce değil, bir ihtiyaçtı onun için. Bazen sorumluluğu kurbanlara yüklüyordu. Toplum zaten bozulmuş, çürümüş bir haldeydi diyordu. İçindeki karanlık harekete geçmeye artık hazırdı. 7 Mayıs 1972. Edmund, Berkeley sokaklarında Ford Galaxy ile dolaşırken kaldırımın kenarında otostop çeken iki genç kıza rastladı. Mary ve Anita. Fresno Devlet Üniversitesi'nde öğrencilerdi. Stanford'daki arkadaşlarını ziyaret etmek istiyorlardı. Gülümseyerek arabaya bindiler. Kemper nazikçe sohbet etti. Yolculuk boyunca onları rahatlatacak cümleler kurdu. Ama direksiyonun ardındaki adam güzergahı fark ettirmeden değiştirmişti. 1 saatlik yolculuğun ardından Almeda yakınlarındaki tenha bir ormanlığa ulaştılar. Kemper, Karayolları Dairesi'ndeki işinden dolayı bu bölgeyi iyi tanıyordu. Aracı durdurdu, ardından Mary'i kelepçeledi. Anita'yı bagaja kilitledi. Mary'e dokunduğunda elinin tersiyle göğsüne değdiğini ve bunun kendisini utandırdığını söyledi. "Hop, kusura bakmayın," dedi. Birkaç dakika sonra onu boğarak öldürdü. Ardından Anita'yı da aynı şekilde öldürdü. Sessizce, planlı, soğukkanlı. Kurbanlarını özellikle seçtiğini daha sonra itiraf edecekti. Onlara göre orta üst sınıfa mahsup, temiz, düzenli, o pis kokulu hippilerden farklıydı. Bu onun gözünde onları daha da değerli kılıyordu. Ve bu değer
onları öldürme arzusunu daha da yoğunlaştırıyordu. Cesetleri bagaja yerleştirdi ve dairesine doğru yola çıktı. Yolda polis memurları tarafından arabasının arka lambası kırık olması nedeniyle durduruldu. Memur aracın içini kontrol etmedi. Cesetler arabanın içinde birkaç metre ötede sessizce yatıyordu. Eve vardığında oda arkadaşı yoktu. Cesetleri içeri taşıdı. Önce fotoğraflarını çekti, ardından çıplak bedenleriyle cinsel ilişkiye girdi. Parçalama işlemine geçmeden önce her şeyi kontrol altında olduğundan emin oldu. Cesetleri parçaladı, plastik torbalara yerleştirdi. Loma Prieta Dağı'nın yakınlarını götürdü. Orada Mary ve Anita'nın kesik başlarını bir yarığa atmadan önce onlarla cinsel eylemlerde bulundu. Ağustos ayında Mary'nin kafatası bulundu. Ama ne vücudundan geri kalanı ne de Anita'nın bir vücudunun başka bir uzvuğu. Sessizlik hakimdi. Dağ, Kemper'ın karanlığını saklamaya devam ediyordu. 14 Eylül 1972 akşamı Santa Cruz'un serin rüzgarı arasında Edmund bir kez daha yollardaydı. O gece otobüsü kaçıran 15 yaşındaki Koreli dans öğrencisi Aiko dans dersine yetişmek için otostop çekmeye karar verdi. Genç, zarif ve heyecanlıydı. Kemper arabasını durdurdu, kapıyı açtı. Ko tereddüt etmeden bindi. Gülümsemeler, kısa sohbetler ama direksiyonun ardındaki adam onu çoktan seçmişti. Kemper düzergahı fark ettirmeden tekrar değiştirdi. Aracı uzak ve tenha bir bölgeye sürdü. Orada silahını çıkarmaya çalışırken bir hata yaptı. Kendini aracın dışında kilitledi ama silah içeride kaldı. Genç kız panik içinde kala kaldı. Kemper ses tonu sakin ve ikna edici. Ko kapıyı açtı. Onu tekrar içeri aldı. Bu karar onun hayatına mal oldu. Arabanın içine girer girmez kızı bayıltana kadar boğdu. Ardından cinsel saldırıda bulundu ve öldürdü. Her şey sessizce, planlı, acımasız bir şekilde gerçekleşti. Cesedi sardı, bagaja yerleştirdi. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yakınlardaki bir bara gitti. İçkisini yudumlarken bagajda yatan bedenin varlığı onu rahatsız etmiyordu. Aksine onu daha da gururlandırıyordu. Daha sonra avını bir balıkçı hayranlığıyla izlediğini söyleyecekti. Bardan çıktıktan sonra dairesine döndü. Cesedi içeri taşıdı. Önceki kurbanların olduğu gibi bedenle cinsel ilişkiye girdi. Ardından parçalara ayırdı. Plastik torbalara yerleştirdi. Sessizce, iz bırakmadan oradan kurtuldu. Aiko'nun annesi kızının kaybolduğunu polise bildirdi. Umutsuzca sokak sokak ilan dağıttı. Herkesin görebileceği yerlere yüzlerce afiş astı. Ama hiçbirinden yanıt alamadı. Ne bir tanık, ne bir iz, ne bir açıklama. Ko, Santa Cruz'un karanlığında karışmıştı ve Kemper bir sonraki avını beklemeye başlamıştı. 5 Şubat 1973. Edmund, annesi Clonel ile hararetli tartışmanın ardından evden çıktı. Sözler keskindi. Yüksek sesle, duygular kontrolsüzdü. Bu tartışma onun içindeki karanlığı yeniden tetiklemişti. Ve Kemper bu karanlığı susturmak için yola tekrar koyuldu. Ama bu kez şehri bir korku dalgası sarmıştı. Santa Cruz civarında otostopçuları hedef alan bir seri katilin varlığı konuşuluyordu. Üniversite öğrencilerine yalnızca UCSC çıkartması taşıyan araçlara binmelerini tavsiye etmişlerdi. Kemper'ın annesi UCSC'de çalıştığı için çıkartmaya kolayca ulaştı. Ve bu küçük etiket iki genç kadının hayatına mal olacaktı. UCSC kampüsünde 23 yaşındaki Rosalinda ile karşılaştı. Rosalinda onu öğrenci sanmıştı. Dostane bir sohbet başladı. Kemper'ın sakinliği, güven verici tavrı onu tanımak için yeterliydi. Kısa süre sonra Kemper, küçük Çinli kız olarak tanımladığı 20 yaşındaki Alice Louis ile görüldü. Louis otostop çekiyordu. Kemper'ın aracı aniden durdu. Louis arka koltuğa geçti, araç hareket etti. Sessizlik yerini ölümcül bir plana bırakmıştı. Kısa süre sonra Kemper yavaşladı. Ardından 22 kalibrelik tabancasını çıkartıp Rosalinda'nın kafasına ateş etti. Arka koltuğa sinmiş halde duran Louis dondu kaldı. İlk iki kurşun onu ıskaladı. Üçüncü kurşun şakağından girdi. Sessizlik geri döndü. Ama bu kez iki cesetle birlikte. Cesetlerini battaniyeye sardı. Arabada kafalarını gövdelerinden ayırdı. Bu eylem onun için sadece bir temizlik değil, bir ritüeldi. Başsız bedenleri annesinin evine taşıdı. Orada cesetlerle
cinsel ilişkiye girdi. Ardından mermileri çıkardı. Bedenleri parçalara ayırdı. Ertesi sabah iz bırakmadan onlardan kurtuldu. Bir hafta sonra Eden Kanyonu'nda bazı kalıntılar bulundu. Mart ayında daha fazlasına rastlandı. Ama bu parçalar yaşanan dehşetin sadece fiziksel kalıntılarıydı. Gerçek korku Kemper'ın zihnindeydi. Daha sonra bir röportajda neden kurbanların başlarını kopardığını sorulduğunda şöyle cevap verdi. Kafaları üzerinde kurduğum fantaziler biraz da birer ganimet gibiydi. Bilirsin, her şey kafadadır. Beyin, gözler, ağız. İnsan dediğin zaten odur. Çocukken bana kafası kesilen bedenin öleceği söylenmişti. Kafa kesildikten sonra bedenin hiçbir anlamı kalmaz. Ama bu tam olarak doğru değil. Kafa olmadan kızın bedeninden geriye kalan çok şey var. Bu sözler yalnızca bir itiraf değil. Bir zihnin karanlığının anatomisiydi. Ve Kemper bu karanlığı artık saklamıyordu ve dışarı vuruyordu. 20 Nisan 1973 gecesi Edmund yatağında kitap okuyordu. Annesi bir partiden dönmüştü. "Zannedersem tüm gece oturup konuşmayı isteyeceksin," dedi. Kemper başını kaldırmadan yanıtladı. "Hayır, iyi geceler." Bu cümle onun için bir vedaydı. Annesi uykuya daldı. Kemper sessizce odasına girdi. Elinde çatal ağızlı bir çekiç vardı. Annesinin başına defalarca vurdu. Ardından boğazını kesti. Bu yıllarca biriken nefretin patlamasıydı. 1984 yılında verdiği röportajda annesinin kafasını kesip cesedini aşağıladığını itiraf etti. Kafayı rafa koydu, dar tokattı, bağırdı. Dilini ve gırtlağını kesip çöp kutusuna attı. Çöp öğütücüsü ses tellerini parçalayamadı. Kemper, "Bunca yıl bana bağırdığını düşünüldüğünde bu pek uygun gibi görünmüyor," dedi. Cesedi dolaba sakladı, bara gidip içki içti. Dönüşte annesinin arkadaşı Sally'yi yemeğe davet etti. Eve geldiğinde onu da boğdu. Cesedini aynı dolaba koydu. Evi temizledi, iz bırakmadı. Ardından bir not yazdı. "Cumartesi sabahı 5:15. Annem artık bu. Katil kasabın elinde acı çekmeyecek. Hızlıydı, uykudaydı. Ne dağınık ne de yarım yamalak. Sadece kısıltı zaman meselesi. Yapmam gereken işler var." Arabasıyla Pueblo, Colorado'ya kadar 16.000 kilometre sürdü. Kafein haplarıyla uyanık kaldı. 3 silah, yüzlerce mühimmat taşıyordu. Radyodan haberi dinledi ama cinayetlerle ilgili hiçbir şey duymadı. Bir telefon kulübesini geçti ve polisi aradı. İtiraf etti. Ciddiye almadılar. Birkaç saat sonra tekrar aradı. Tanıdığı bir memurla konuşmak istedi. Annesini ve Sally'yi öldürdüğünü söyledi. Ardından sessizce bekledi. Teslim oldu. Yakalandığında 6 öğrenciyi de öldürdüğünü itiraf etti. Tüm detayları anlattı. Yerleri, yöntemleri, zamanları. Röportajında neden ihbar ettiğini şöyle açıkladı. "Asıl amaç ortadan kayboluştu. Duygusal olarak bunu daha fazla katlanamadım. Sonlara doğru her şeyin ne kadar boşuna olduğunu hissettim. Tükenmiş, yıkılmışlığın eşiğindeydim. Kahrolsun deyip her şeyden vazgeçtim." Bu sözler bir katilin değil, çöken bir zihnin yankısıydı. 7 Mayıs 1973. Edmund artık sadece bir zanlı değil, Amerika'nın en karanlık zihinlerinden biri olarak mahkeme salonuna çıkıyordu. Savunmasını Santa Cruz County'nin baş kamu savunucusu Jim Jackson üstlendi. Ama Kemper'ın detaylı ve soğukkanlı itirafları karşısında tek seçenek akli dengesinin yerinde olmadığını savunmaktı. Tutukluluğu boyunca 2 kez intihar teşebbüsünde bulundu. Ama bu girişim zihinsel çöküş değil, kontrolün göstergesiydi. 23 Ekim'de yargılanmaya başladı. Mahkeme 3 psikiyatrist atadı. Hepsi Kemper'ın kusur algısının yerinde olduğunu tespit etti. Dr. Joel Ford geçmiş sabıka kayıtlarını ve psikotik teşhisini inceledi. Doğruluk serumu adı altında Kemper'la görüştü. Raporunda kurbanlarının bacaklarından et kesip güveçte pişirdiklerini belirtti. Yamyamlık. Ama Ford'a göre bu eylemler bilinçliydi. Kemper kötü şöhretinden keyif alıyordu. Daha sonra iddialar geri çekti. Ama mahkeme salonunda bu kötü imgeler çoktan yankılanmıştı. Kaliforniya, Manhattan standartlarını uyguluyordu. Bu standartlar sanığın yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlayıp anlamadığını temel alıyordu.
Kemper yaptıklarının yanlış olduğunun farkındaydı. Kurbanlarını öldürdüğünü, çünkü onları kendime ait birer mülk gibi istediğini söyledi. Eylemlerinin ancak anormal bir zihne sahip biri tarafından gerçekleştirebileceğini savundu. Vücudunda iki varlık yaşadığını, katil kişiliğinin devreye girdiğini, bir nevi bayılma yaşadığını ifade etti. Ama bu anlatım jüriyi ikna etmeye yetmedi. 8 Kasım 1973. 8 kadın, 8 erkekten oluşan jüri 5 saat süren müzakerelerden sonra kararı verdi. Edmund'un akli dengesi yerindeydi. Tüm eylemlerinden ötürü suçlu bulundu. Bazı jüriler ölümüne işkence çektirilerek idam edilmesini talep etti. Ama Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nin idam cezasına getirdiği moratoryum nedeniyle bu mümkün olmadı. Kemper'a her bir suçlama için 7 yıldan müebbete kadar hapis cezası verildi. Cezalar aynı anda çektirilmek üzere düzenlendi ve Kemper Vacaville'daki Kaliforniya Tıp Merkezi'ne gönderildi. Orada yüksek güvenlikli bir bölüme aktarıldı. İzole, sessiz, hala hayatta. Bu sahne bir mahkeme kararından fazlasını temsil ediyordu. Bu bir toplumun karanlıkla yüzleşmesiydi. Edmund, Kaliforniya Tıp Merkezi'nde Harvard Mullin ve Charlie Manson gibi suçlularla aynı blokta tutuluyor. Özellikle Mullin'e karşı küçümseme besliyor. Şarkı söyleyip televizyon izleyenleri rahatsız ediyor. Üzerine su atarım, uslu olduğunda yer fıstığı veririm, sonunda izin istemeye başladı diyordu. Bu hapishane içindeki kontrol arzusunun bir yansımasıydı. Cezaevinde örnek mahkum olarak görünüyordu. Psikiyatristlerden randevu alıyor, seramik bardaklar yapıyor. Görme engelliler için sesli kitaplar okuyordu. 1987'de 5000 saate aşan kayıt yaptığı açıklandı. 2015'te felç geçirdi. Görevlilerden emekliler oldu. 2016'da idrar örneği vermediği için disiplin cezası aldı. Kemper birçok röportaj verdi. The Killing of America 1982 ve Murder 1984 belgesellerinde yer aldı. FBI uzmanı John Douglas onu röportaj yaptığının en zeki mahkum olarak tanımladı. Ancak Robert ilk şartlı tahliye duruşmasında 1979'da çıktı, reddedildi. Ardından 80, 81, 82 sonuç hep aynı. 85'te feragat etti. 88'de topluluk bana hazır değil, onları suçlayamam dedi. 91, 94, 2002, 12'de yine feragat etti. 2007'de savcı örnek mahkum olması bizim için anlam taşımıyor dedi. 2017'de yeniden reddedildi. 2024'te duruşmaya katılmadı ve sonuç yine değişmedi. Red. Bugün Kemper tekerlekli sandalyeye bağlı. Diyabet ve koroner arter hastalığıyla mücadele ediyor. Nisan 2024'te yapılan psikiyatrik değerlendirmede tekrar suç işleme açısından yüksek riskli olarak sınıflandırıldı. Bir sonraki tahliye duruşması 2031'de. Ama onun hikayesi sadece bir mahkum değil, bir canavarın, bir zekanın ve bir çöküşün hikayesi. Gece dosyaları burada sona eriyor. Ama karanlık hala derinlerde bir yerde bekliyor. Bu dosya burada sona eriyor. Ama karanlık her zamanki gibi sonraki hikayemde yeniden doğar. Eğer bu anlatım sizi etkilediyse gece dosyalarına abone olmayı unutmayın. Yeni dosyalar, yeni yüzleşmeler ve yeni sorular için bizi takip edin. Diğer videolara göz atın çünkü her biri gecenin başka bir yüzünü anlatıyor. Ve unutmayın, gece ne kadar sessizse dosyalar o kadar yüksek sesle konuşulur.